Amerika'dan herkese selamlar. Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha tepe noktada. Washington ve Tahran'dan gelen sinyaller dünyanın nefesini tutarak izlediği bu diplomatik satrançta artık son hamlelerin yapıldığına işaret ediyor ve aylardır bazen gizli bazen de açık kanallardan yürütülen bu görüşmelerde gerçekten sona gelindi mi? Kulislerden sızan bilgilere göre bölgeyi ve küresel ekonomiyi derinden etkileyen bu gerilimi sonlandırabilecek teşkil anlaşması an meselesi olabilir. Peki bu iddialar ne kadar gerçekçi? Yoksa bu daha önceki sayısız denemeler gibi son anda suya düşebilir mi? Gelin bu videoda bunu konuşalım. Asıl soru şu olabilir. O kapalı kapılar ardında basına yansımayan gizli maddelerde neler var? Çünkü bir önceki başarısız denemelerde de bu gizli maddelerden ötürü başarısızlığa uğramıştı ve Washington aynı zamanda Tahran böylesine hızlı bir anlaşmaya nasıl itildi ve gerçek sebep ne olabilir? Ve en önemlisi geçmişin hayaletleri, yani daha imzası kurumadan yırtılan anlaşmaların kaderi bu kez de tekerrür eder mi, edecek mi? İşte bugün bu soruların yanıtlarını, kulislerde konuşulanları, Amerika basınında konuşulanları ve olası senaryoları birlikte masaya yatıralım istiyorum. Çünkü önümüzdeki bu kritik günler sadece bölgenin değil, tüm dünyanın küresel dengelerini değiştirebilir çapta. Her şey son birkaç haftada hızlanan bir mekik diplomasisiyle başladı malum ve geçmişte Umman ve Katar gibi ülkelerin yürüttüğü temaslar bu kez yerini çoğunlukla Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çok daha kritik bir masaya bıraktı ve Amerikalı ve İranlı diplomatlar arasında dolaylı ama son derece yoğun temaslara sahne oldu yeterince ve bu görüşmeler o kadar hızlı yürütüldü ki sızdığı iddia edilen her bilgi kırıntısı uluslararası ajanlar tarafından son dakika bilgisi olarak paylaşıldı ve nihayet o son günlerde hem Beyaz Saray hem de Tahran koridorlarından sızdığı söylenen bilgilere göre yine tarafların bir çerçeve anlaşması üzerinde büyük ölçüde anlaştığı iddia ediliyor. Peki eğer bu bilgi doğruysa bu ani iyimserliğin sebebi ne? Ekonomi mi? Yıllardır birbirini savaşın eşiğine getiren bu iki ezeli düşman neden şimdi masaya oturmaya bu kadar istekli görünüyor? Cevap tek bir kelimede değil tabii ki. Karmaşık dinamiklerin birleşiminde saklı, bu anlaşmaların gizli maddelerinde saklı diye düşünüyorum ve bir tarafta yıllardır süren ağır ekonomik yaptırımlar altında ezilen bir İran ekonomisi var ve bu yaptırımlar İran halkının gündelik hayatını zorlaştırıyor ve Tahran yönetimi üzerinde de muazzam bir baskı yaratıyor haliyle. Rejim hem içerideki bu ekonomik sıkıntıların yarattığı toplumsal huzursuzluğu bir şekilde yönetmeye çalışıyor. Hem de uluslararası alanda kaybettiği bir ekonomik alan bir nebze olsun geri kazandırmak zorundalar kendilerine ve petrol satışlarını yeniden arttırabilmek, dondurulmuş milyarlarca dolarlık varlığa ulaşabilmek Tahran için artık bir tercih değil, neredeyse bir zorunluluk gibi görünüyor. Diğer yandaysa küresel öncelikleri değişen bir Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. Washington için ana odak artık Orta Doğu'dan ziyade Asya Pasifik'teki stratejik rekabete kaymış durumda. Mevcut Amerika yönetimi bir yanda yaklaşan seçimler öncesi dış politikada bir başarı hikayesi sunmak istiyor haliyle. Ve diğer yanda da Orta Doğu'da patlak verecek yeni ve büyük bir savaşın küresel enerji piyasalarında yaratacağı depremden kaçınmayı hedefliyor. Çünkü Amerika'da şu an insanlar benzin fiyatlarına ve günlük yaşam maliyetlerine bir hayli tepkili ve aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak en ufak bir askeri tırmanmanın bile petrol fiyatlarını fırlatıp dünya ekonomisini bir resesyona sürüklemesi potansiyeli Washington'daki en sertlik yanlısı sesleri bile daha temkinli olmaya zorluyor, daha temkinli olmaya itiyor. İşte bu karşılıklı mecburiyetler iki tarafı da belki de istemeye aynı masanın etrafına getirmiş olabilir. Gelmek zorundalardır ve bu mevcut durum
ince bir ipte yürüyen bir cambazın halinden farksız bence. Çünkü anlaşma metninin ana hatları belli gibi görünse de herkesin bildiği gibi şeytan ayrıntıda gizlidir ve bu ayrıntılar her an bütün yapıyı, bütün masayı yerle bir etme potansiyeli taşıyor bildiğiniz gibi. Tam da bu noktada o meşhur soruyu sormanın zamanı geldi bence. Bu sefer neden farklı olsun? Neden anlaşsınlar bu sefer? Geçmişte defalarca anlaşmaya çok yakınız manşetleri atıldı. Hatta 2015'teki nükleer anlaşma imzalanmasına rağmen anlaşma hayatta kalamadı. Peki bugünü dünden farklı kılan ne olabilir diye düşünürsek, ilk olarak uzman analistlerine göre de masadaki olası anlaşmanın kapsamı 2015'teki bu nükleer anlaşmadan daha dar ve pragmatik olabilir. O anlaşma İran'ın nükleer programını 10 yıllarca kontrol altına almayı hedefleyen son derece karmaşık bitindi diyebiliriz ve şimdi ise konuşulanlar daha çok bir gerilimi azaltma anlaşması yönünde diye okuyorum ve bir nevi önce kanamayı durduralım sonra yarayı tedavi ederiz yaklaşımı var aslında, benzetme yapmak gerekirse, basite indirmek gerekirse. Ve bu da tarafların uzlaşmasını teoride kolaylaştırıyor. Çünkü kulislerde konuşulanlara göre de ana başlıklar Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması ve İran destekli grupların bölgedeki Amerikan güçlerinin saldırılarını durdurması. Çünkü Amerika bölgede derinden sarsıldı biliyorsunuz ve buna karşılık Amerika'nın da özellikle petrol satışı gibi konularda bazı yaptırımları geçici olarak askıya alması. Ek olarak imzalanacak bu anlaşmanın ardından taraflar nükleer programın geleceğini netleştirmek için 60 günlük çok kritik bir teknik müzakere sürecine girecek. Şeytan ayrıntıda gizli demiştik. Şeytan tam da bu 60 günlük sürenin ayrıntılarında gizli olacak. İkinci önemli faktör ise arabulucuların rolü. Önceden Umman ve Katar demiştik. Şimdi ise masada Pakistan var. Bunların birer postacı değil, aynı zamanda kendi geleceklerini de bu bölgedeki istikrara bağladıkları için sürece aktif bir şekilde katkı sundukları belirtiliyor. Bölgede istikrar onların da doğrudan çıkarını olacak haliyle. Tüm ülkenin, tüm dünyanın olduğu gibi ve bu iki tarafın kabul edebileceği yaratıcı çözümlerle süreci destekliyor olmaları gerekecek. Üçüncüsü ise her iki başkentte de bir tür stratejik yorgunluk gözlemleniyor. Malum İran'da dini liderin onayı olmadan büyük bir adım atılamaz. Bu bir gerçek, bu büyük bir gerçek İran için. Ancak onun da ülkenin ekonomik olarak daha fazla yıpranmasını istemediğine dair işaretler olduğu yorumlanıyor ve Amerika'da ise yönetim kamuoyuna Orta Doğu'da yeni bir savaşı önledik mesajını vermenin siyasi değerinin farkındalar. Çünkü Amerika'da halk İran'da yapılan hem ekonomik olarak hem de savaş çanlarının çalmasından rahatsız ve Trump yönetimini bu çıkan ekonomik krizden sorumlu tutuyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakmak gerekirse de bu iyimser tabloyu bir anda karartabilecek çok sayıda risk başlığı var. Şeytan ayrıntıda gizli demiştik. Biraz ayrıntılara bakmak istiyorum. Bunların başında her iki ülkedeki sertlik yanlıları var. Yani şahinler diye tanımlarsak. Washington'da kongredeki pek çok isim İran'a verilecek en ufak bir tavizi bile ihanet olarak görüyor. Çok sivriler bu konuda. Onlara göre yaptırımlar işe yarıyor ve sonuna kadar devam etmeliler. Benzer bir durum İran için de geçerli. Devrim muhafızları ordusu içindeki bazı güçlü kanatlar Amerika ile yapılacak herhangi bir anlaşmayı devrimin ilkelerinden taviz vermek olarak gördüğü biliniyor. Bu iki uç kesmin sabote etmeye çalışmayacağını düşünmemiz bu anlaşma için zor ve İkinci ve belki de en büyük engel bölgesel dinamikler ve özellikle İsrail, yani Netanyahu faktörü. İsrail, İran'ın nükleer programını varoluşsal bir tehdit olarak görüyor ve Tahran'a nefes aldıracak her türlü anlaşmaya kategorik olarak karşı. Ve İsrailli yetkililerin hiçbir anlaşma bizi bağlamaz, kendi güvenliğimizden kendimiz sorumluyuz şeklindeki açıklamaları aslında dünyaya verilmiş açık bir mesaj. Eğer İsrail bu anlaşmanın kendi güvenliğine aykırı olduğuna kanaat getirirse, ki öyle düşünüyorlar, süreci baltalamak için sürpriz bir askeri operasyonda dahil olmak üzere çeşitli adımlar atmayı deneyebilir ki önceki anlaşmalarda da bildiğiniz gibi böyle adımlar, böyle askeri operasyonlar gerçekleştirdi.
Üçüncü olarak taraflar arasındaki bu devasa güvenlik boşluğu problemi, yılların düşmanlığı iki tarafın da birbirinin niyetine zerre kadar güvenmemesine neden oluyor. Dolayısıyla Amerikalılar İran'ın anlaşmayı sadece zaman kazanmak ve yaptırımlardan kurtulup vekil güçlerini daha fazla finanse etmek için kullanacağından endişe ediyor. İranlılarsa Amerika'da bir sonraki seçimde yönetimin değişmesiyle bu anlaşmanın da tıpkı 2015'teki gibi tek taraflı yırtılıp atılabileceğinden neredeyse emin. Ve bu güvensizlik ortamında kalıcı bir çözüm inşa etmek, bataklıkta bir kale inşa etmeye benzetebiliriz. Peki bu bıçak sırtı diplomasinin sonunda bizi ne bekliyor olabilir? Önümüzde temel olarak iki ana senaryo olabilir. Eğer önümüzdeki günlerde bir anlaşma duyurulursa Orta Doğu için son yılların en önemli gelişmelerinden biri olur. İlk etki küresel enerji piyasalarında hissedilir tabii ki. Hürmüz Boğazı'ndaki bu gerilimin azalması, İran petrolünün bir kısmının bile piyasaya dönme ihtimali, tırmanan petrol fiyatları üzerinde bir baskı, bir rahatlama oluşturabilir. Bu da enflasyonla boğuşan dünya ekonomileri için küçük bir nefes anlamına gelir. Bölgesel olarak Yemen'den Lübnan'a, Suriye'den Irak'a uzanan vekalet savaşlarının tansiyonu en azından bir süreliğine düşecektir ve onun bir parçası olarak İran'dan desteklediği gruplar üzerindeki kontrolünü kullanarak saldırıları durdurması beklenecektir haliyle. Ancak bu senaryoyu anlatırken kendini kandırıyorsun Gülcan diyenler de vardır. Bu kalıcı bir barış değil, bir nevi ateşkes hali olabilir. Ve İran'ın nükleer programının geleceği veya balistik füzeleri gibi devasa sorunlar çözülmüş olmaz Amerika açısından. Sadece halının altına süpürmüş olurlar ve anlaşma taraflara daha kapsamlı müzakere için zaman kazandırır. Evet, ve bu en iyi ihtimalle sorunların ertelendiği, gerilimin yöneltildiği geçici bir istikrar dönemini doğurabilir. Bir diğer senaryoysa eğer görüşmeler son anda çökerse, ki bu hiç de düşük bir ihtimal değil, sonuçları çok daha dramatik olacaktır. Ve anlaşma umudunun tükenmesi her iki taraftaki şahin diye tanımladığımız kesimleri haklı çıkarır ve diplomasi işe yaramıyor. Tek çözüm güç kullanmak tezi ana düşünce haline gelebilir ve bu noktadan sonra da olayların kontrolden çıkma riski artabilir ve küresel olarak risk doğurur diyelim. Ve ilk olarak İran'ın nükleer programına daha da sıkı sarıldığını görebiliriz. Tahran uranyum zenginleştirme seviyesini atom bombası gibi gerekli olan askeri seviyeye, yani %90'a doğru arttırma kararı alabilir. Bu İsrail için kırmızı çizgisinin aşılması demektir. Ve böylece bir adım İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir askeri operasyon düzenleme ihtimalini dramatik bir şekilde arttırır ve böyle bir saldırı da tüm bölgeyi içine çekebilecek bir savaşın fitilini ateşleyebilir. Tabii ki bir başka konu başlığı da Türkiye bu senaryoda nasıl etkilenir olabilir. Ama videolarımda Amerika Base konuştuğum için bu konuyu es geçeceğim, ama düşünceleri olan varsa da yazabilir. Tabii bu videoyu buraya kadar izleyip beğenen de varsa lütfen like atmayı, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer beğendiyseniz de arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza WhatsApp gruplarından ya da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmanızı rica ediyorum sizden. Desteğinize her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Ve buna paralel olarak da videoma devam etmek gerekirse de Hürmüz Boğazı bir anda dünyanın en tehlikeli yerine dönüşebilir ki dönüşme ihtimalini, dönüşme potansiyeli olduğunu gördük. Bu Şubat'tan beri görüyoruz daha doğrusu ve köşeye sıkışan bir İran Boğazı kapatmakla ve gemi trafiğini taciz etmekle tehdit etmeye devam edebilir. Ve böyle bir senaryoda petrol fiyatlarının hangi seviyelere fırlatacağını da tahmin etmek bile güç. Ve pek çok uzmanın uyarısına göre de 1970'lerdeki bu petrol krizini bile gölgede bırakabilecek küresel bir ekonomik felaketin ta kendisi olabilir. Kısacası anlaşmanın çökmesi sadece bir diplomatik başarısızlık olmaz. Orta Doğu'yu ve küresel sistemi derin bir kaos sarmalına iten, bu riski taşıyan bir gelişme olur. Görünen o ki küresel siyasetin ve ekonominin kaderi önümüzdeki günlerde verilecek kritik kararlara bağlı, iki ülkenin birbiriyle nasıl anlaşacağına bağlı ve masadaki metin sadece kağıt ve mürekkepten ibaret değil. Milyonlarca insanın
umutları ve korkularını taşıyor olacak. Bir yanda da az önce bahsettiğim gibi sorunlarını erteleyen ama bir nefes alma imkanı sunan kırılgan bir istikrar vaadi var. Diğer yanda ise sonu öngörülemeyen bir kaos senaryosu var. Yetkililer ve kulisler an meselesi diyor ama tecrübe bize Orta Doğu'da her şeyin son saniyede değişebileceğini gösterdi. Ve taraflar tarihin bu kritik kavşağında doğru karar verebilecek mi, yoksa gerçekten şahinler diye tanımladığımız güçten yana, şiddetten olan bu kesimler mi kazanacak? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadar gerilimden ve güvensizlikten sonra bir ateşkes mümkün mü? İnanıyor musunuz bu sefer başarabilecekler mi? Yoksa bu sadece yaklaşan daha büyük bir fırtınanın öncesindeki bu derin sessizlik mi? Görüşlerinizi ve yorumlarınızı lütfen benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bu kritik süreci ve analizlerimi kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki analiz videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güvende